Diplomasinin 11 Eylül'ü olarak tanımlanan Wikileaks, yayınladıkları diplomatik dokümanlarla infiale sebep oldu. Today we learned amazing. The White House says the organization has acted illegally. The United States strongly condemns. Closer to being a high-tech terrorist. We broke the law. The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks. Toplamda binlerce gizli bilgi ifşa edilmiş olsa da sahiden infiale yol açan esas sızıntı neydi? Aydınlatılınca seçimlerin kaderini tayin eden Kenya'daki geniş çaplı yolsuzluk mu? The WikiLeaks are just a gossip. And you can see that most of it, of course, does not reflect the truth. After a couple of days, made the Kenyan press feel safe to talk about it, and it ran for 20 nights straight on Kenyan TV. Shifted the vote by 10% according to a Kenyan intelligence report, which changed the result of the election. Ya da Bağdat'ta düzenlenen kan dondurucu Amerikan saldırısı mı? Come on, fire. Damage, Kyle. Sorry. I hit my head. In this video, I think you see the corruption of pilots and the military by war itself, in particular by the modern nature of aerial warfare. So you see these young pilots acting like they're playing video games. Wikileaks'in yayınladıkları arasında Putin ve Mendeyev ikilisinin Batman ile Robin'e benzediğini gösteren raporlar vardır. Bu benzerliği bir adım öteye taşıyan Zizek, Wikileaks'in idarecileri arasındaki Assange'ı Batman'in maskesini düşürerek Gotham City'nin yıkımını uman Joker'in gerçek hayattaki muadili olarak görür. Ve bu çerçeveye dayanarak asıl soruyu sorar. ABD'nin hayati sayılacak diplomatik sırlarını ifşa etmek, kişinin haber alma özgürlüğü için yapılmış zorlu bir görev midir? Yoksa süre giden küresel siyasetin can damarına saldıran bir terör eylemi mi? Liberaller Wikileaks vakasını yurttaşların haber alma özgürlüğü ile bilme hakkı tarihindeki önemli bir evre olarak sahiplenir. Böylece mesele, liberallerin üzerine gül koklamadığı araştırmacı gazetecilik örneğinin daha riskli bir boyutuna indirgenir. Bu, devlet başkanının müdahil olduğu büyük bir yozlaşı çarkının gayet de sıradan bir vatandaş tarafından açığa çıkarıldığını anlatan başkanın adamları ile Pelikan dosyası filmlerinin bir ideolojisidir. Adı geçen filmlerle alakalı can sıkıcı detay şudur. O kadar adil bir ülkede yaşıyoruz ki sıradan bir insan bile devletin en tepesindeki kişiye o yanlış yaptığı vakit alaşağı edebilir. Tekraren, sahiden infiale yol açan sızıntı neydi? Wikileaks sızıntılarının şaşırtıcı yanı, açıklanan hiçbir şeyin şaşırtıcı olmamasıydı. Dokümanların yol açtığı şey, öğrenmeyi beklediğimiz şeyleri bize öğretmesiydi. Bazı politik bireylerin karıştığı yozlaşı ya da işlediği savaş suçları olduğunu gayet iyi biliriz. Fakat bunun kamusal olarak açıklanması, bildiğimiz şeyi bilmiyormuş gibi davranmamızın sonunu getirir. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Bu bakımdan oldukça etkili bir eylemin faili olan Wikileaks'in tarihteki öncülerinin kim olduğunu tahmin etmek güç değil. 1918 yılında Çarlık diplomasisinin tüm yazışmaları ve gizli belgesi Bolşevikler tarafından halka açık bir şekilde ifşa edilmiştir. Burada ifşa edilen şey basitçe halkın arkasından ne tür hinlikler çevrildiği filan değil. Bizatihi iktidar aygıtlarının işleyişinin ta kendisidir.
Sinema tarihindeki unutulmaz motiflerden biri, aşıkların el konulan mektuplarının sınıfa karşı okunmasıdır. Aşıkların neyi konuştukları ve aralarındaki duygu alışverişini az çok tahmin edebiliriz. Ancak bunun tüm sınıfa sesli şekilde okunarak ifşa edilmesi, onları küçük düşürmenin en etkili yoludur. Tam da bu yüzden WikiLeaks'in tehdit ettiği şey şu veya bu mevkideki çeşitli suçlardan sorumlu insanlar değil, iktidarın biçimsel işleyişidir. Putin, Obama ya da Suudi kralını değil, iktidarın ta kendisini hedef alarak onun temelindeki diplomatik faaliyetleri meşruiyetinden yoksun bırakmaktadır. Gerçek bu değilmiş gibi davranan Katar devletinin yayın organı, faili suçüstü yapmış olmanın gururuyla Amerika'nın Bağdat saldırısını tekrar gösteriyor. Oysa WikiLeaks'in Amerika vasıtasıyla ifşa ettiği şey bizatihi Katar gibi kendini küresel politikanın kanlı çarkından münezzeh gören devletlerin mide bulandırıcı çirkin yüzüydü. The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorists. Bu noktada iktidarın yalnızca aygıtları ve kurallarından ibaret olmadığını, ona muhalefet eden STK ve yayın organlarını da kapsadığını unutmamalıyız. Saroj Green'in tespit ettiği gibi, WikiLeaks aktivistleri iktidara kafa tutup hakikati açığa çıkarmanın normal kanallarına kafa tutarak iktidara kafa tutmuştur.